Kütüphaneye gider misiniz? Yüzlerce kitabın arasında gelmiş geçmiş bütün insanların bilgisi içerisinde dolaşmak hoşunuza gider miydi? Açıkçası ikinci söylediğimi keyifle yapıyorum. Ama ilki için aynı şeyi söyleyemem. Şu an benim bir dakikada kaç kelime okuduğumu ve anlama oranımı görüyorsunuz. Ama ben hayatım boyunca pek de kütüphaneye giden birisi olmadım. Bunun sebebi zaten ortalama 20 dakikada 200 sayfalık bir kitabı rahatlıkla bitirebiliyorum. Neden kalkıp da kütüphaneye gideyim? Bunun yerine bir alışveriş merkezindeki kitapçıdan istediğim güncel ve son çıkan kitapları okuyorum. Ya da tabletime indiriyorum. Hem param cebimde kalıyor hem de daha kaliteli kitaplara erişebiliyorum. Peki bunun Android programlarıyla ne alakası var? Android programlamada bazen çok fazla kod yazmamız gerekebilir. Neyse ki işimizi kolaylaştırmak için library'lerimiz var. Türkçesi kütüphane demektir. Bu kütüphaneler sayesinde işimizi daha kısa ve verimli bir şekilde bitirebiliriz. Şöyle düşünün. Size Toolbar hilesi adlı bir video hazırlamıştım, öyle değil mi? Aynı mantık. Peki biz bu kütüphaneleri nasıl kullanacağız? Gradle'ımda build.gradle'a tıklamak, Dependencies kısmına gelip library'mi scan now diyerek kodumu içerisine aktarmak. Hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki de hayır. Dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Birincisi, kullanmış olduğunuz library'nin sağ taraftaki versiyon numarası güncel olmalıdır. Yoksa library'leriniz çalışmayabilir. İkincisi, library'ler genel anlamda üçüncü kişilerin hazırlamış olduğu kod satırlarından oluşur. Ve her library istediğimiz gibi çalışmayabilir. Mesela kullandığımız library telefonumuzun RAM'ini yorabilir. Veya en basitinden yapmak istediğimiz tasarımı yapmamıza yardımcı olamayabilir. Bu yüzden kullanmış olacağımız library'leri önceden deneyimlemeliyiz ve hangisinin işimize yarayıp yaramadığını önceden tespit etmeliyiz. Peki, biz bu library'leri nereden bulacağız? Bu noktada Google amcamız bize yardımcı olacak. Tek yapmam gereken Google'a girip bu şekilde aratmam. Şimdi açıklamam gerekirse Toast ne için araştırma yaptığım, ikinci kelime library, kütüphane aramasını söyledim. Android platformumuz, bütün uygulamalarımızı şu anda Android platformu için yazıyoruz. Son kelime GitHub. GitHub içerisinde milyonlarca örnek proje barındıran, aynı zamanda içerisinde milyonlarca library bulunduran harika bir web sitedir. Bu şekilde kendimiz arama yapabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere. Berkay, iyi güzel de ben bu library'yi nasıl kullanacağım? Bunun için görmüş olduğunuz gibi dokümanlar var. Bu dokümanları okuyarak kullanacağınız library hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bakalım bu library çalışıyor muymuş? Hemen kodumu yazıyorum. Bana göstermiş olduğu Toast'un nasıl yapıldığını. Ardından kodumu çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz üzere kodum harika bir şekilde çalışıyor. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Bu videonu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da yazılım becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda
aklınıza gelen ve masaüstü ve mobil yazılım fikirlerinizi hayata geçirmek için benimle iletişime aşağıdaki linkler aracılığıyla geçebilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi kodlamalar.